İşe alımın önemi, sertleşen rekabetin, giderek yıllar içinde zorlaşan piyasa koşullarının etkisiyle daha da arttı. Yetkinlik tabanlı mülakatlar, değerlendirme merkezi gibi etkinliği ispatlanmış işe alım yöntemleri artık herkes tarafından kullanılıyor. Şirketler arasındaki en iyi çalışanları alma yönündeki mücadele hiç bugünkü kadar ateşli olmamıştı. Yine de bir işe alım sürecinde yapılmaması gereken hatalarla zaman zaman hala karşılaşıyoruz. İşte size bu hatalara 10 örnek. Görüştüğünüz firma size 10 gün içinde döneriz deyip haftalar sonra haber veriyorsa, görüşülen pozisyonun görev tanımı veya raporlayacağı kişi süreç esnasında değişiyorsa bu işte bir tuhaflık var demektir. Bir işe alım sürecinde kendinizden iyi adayları uzaklaştırmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şeyler bunlardır. Dağınık bir görüntü verin ve iyi adayların hepsi sizden koşarak kaçsın. İçe dönük profillerin daha başarılı olacağı bir rol için aday arayışındaysanız ve bir adayı birazcık utangaç diye sürecin dışında bırakıyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Önce bir dönün, içe dönük ne demek ona bir bakın. Sonra da aradığınız pozisyonun gerekliliklerini gözden geçirin. O rolde başarılı olacak ideal profilin normlarını bir tekrar ele alın. Söz konusu ihtiyacı doğru analiz ettiğinizden emin olun. Bir adaya neyi öğretebilirsiniz, neyi öğretemezsiniz? Söz konusu rolü düşünerek bunları bir sıralamanızda, üstünde çalışmanızda fayda var. Bir adaya şirkette kullandığınız bir yazılımı, işinize özgü bir yasal düzenlemeyi veya sektörünüzün iç dünyasını öğretebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Öte yandan işe alacağınız kişiye etik değerlerin önemini öğretemezsiniz. Bu değerler karşınızdaki kişide ya vardır ya da yoktur. Veya muhasebe departmanı için arayıştaysanız herhangi bir muhasebe pozisyonunda gerekli olan en temel becerilerden biri düzenli ve tertipli çalışmadır. Düzensiz ve plansız çalışan biri muhasebede yol alamaz. Düzenli ve dikkatli biri olmayı bir insana öğretemezsiniz. Bu doğuştan gelen içsel bir duygudur ve bir insanda ya vardır ya yoktur. Sürece başlamadan önce neleri öğretebilirsiniz, neleri öğretemezsiniz, kırmızı çizgileriniz neler, bunları bir ayırt etmekte fayda var. Mülakatçılar bazen yüzeysel kalan ve konunun derinine inemeyen konularla mülakatı tamamlama eğiliminde olabilirler. Ve fakat, neler yaptınız bir anlatın bakalım demekle son görevinizde işlerin olağan yapılışına alternatif bir yöntem geliştirdiğiniz bir örnek anlatabilir misiniz diye sormak arasında dağlar kadar fark vardır. Sadece somut örneklere yönelen, derine inen sorular, anlamlı cevaplar alabilir. Doğru soruları soramamak maalesef mülakatlarda karşılaşılan en yaygın hatalardan biri. Bir mülakatta karşınızdaki kişinin, adayın gelişime açık yönlerinden bahsederken kişi çok mükemmeliyetçiyim, bu yönümü hiç sevmiyorum derse bu bir yanıt değildir. Bu sizin için bir veri de değildir. Çoğu mülakatçı maalesef bu tip uyduruk verilerin, uyduruk cevapların üstünde durmaz. Söz konusu konu her neyse o konunun gerçek cevabını almadan görüşmeye devam etmek sizi yanlış sonuçlara götürebilir. Yanlış bir insanı işe almanın yaratacağı olumsuz etki, uzun süren bir işe alım sürecinin yol açacağı sorunlardan çok daha fazla problem yaratır. Yanlış kişiyi işe almanın maliyetini ölçmenin yolu bence yok. Burada maliyet derken kişinin gelmesi, gitmesi, danışman kullanılıyorsa danışmana verilen ücret, işte çıkış döneminde ödenen kıdem tazminatı falan onlardan bahsetmiyorum. Yanlış kişiyi aldığınızda ve onu bir süre sonra çıkartmak zorunda kaldığınızda organizasyonda bir söylenme olur, bir dedikodu başlar. Bu aslında bir kültür erozyonudur ve çok zararlıdır. Yanlış kişiyi işe almanın maliyetini ölçmenin yolu gerçekten yok. İşe alımlarla ilgili üst yönetimlerden, iç müşterilerden gelen baskı bazen
dayanılmaz bir hal alsa da içinize sinen birini buluncaya dek o pozisyonu boş tutmak çoğunlukla her iki taraf için de daha hayırlıdır. İşe alım süreçlerini aylarca süründürüp adayları 5 tur, 6 tur hatta 7 tur tekrar görüşmeye çağıran firmalar en iyi adayları kaybetme yolunda azimle ilerleyen firmalardır. Yetenekli çalışanlar bir türlü karar veremeyen, zamanı etkili kullanamayan organizasyonlardan uzak durma eğilimindedirler. Şirketler işe alımla ilgili zamanlamayı her zaman doğru yapamayabiliyor ve bu da önemli bir hata. Şirketlerin yüz yüze görüşme yaptıkları adaylara telefonla ya da e-mail ile geri dönmesi ve sürecin sonucuyla ilgili bilgi vermesi en temel beklentidir. Bana sorarsanız kısa listeye giren yani son tur görüşmelere gelen adaylara telefonla, uzun listeye giren yani ilk turda değerlendirilen adaylara da en azından bir e-mail ile geri dönmek gerekir. İnsana değer veren her organizasyonun zaman ayırıp kendi özel bilgilerini paylaşan kişilere, adaylara dönüp bilgi vermesi beklenir. İyi bir reputasyona sahip olmak isteyen şirketler adaylarla iletişimlerine özen gösterirler. Güler yüz gösterilmeyen, dandun sert sorularla başlayan, aday üzerinde baskı kurulan mülakatlar hiçbir zaman iyi sonuç vermez. Sağlıklı veriler elde edebilmek için mülakatınızda insancıl bir tutum sergilemelisiniz. Yaptığınız mülakatta, görüşmede karşınızdaki kişiyle, adayla iyi bir iletişim kurarsanız hem o kendini daha rahat ifade eder, daha iyi ifade eder. Böylelikle de siz daha derinlikli ve daha iyi cevaplar almış olursunuz ve daha iyi bir değerlendirme yapabilirsiniz. Mülakatlarda adayların ve görüşmeyi yapan kişilerin sergilemesi gereken ve sergilemekten kaçınması gereken davranışlara ayrı videolarda, farklı videolarda yeniden döneceğiz. Bir mülakatta adayın rolü ne kadar istediğini, ne kadar istekli olduğunu anlamak amacıyla işin sadece kötü yanlarından bahsederseniz, işi bir cehennem olarak tasvir ederseniz, sürekli bitmek bilmeyen mesailerden, uzun çalışma saatlerinden, işin sıkıcı taraflarından bahsederseniz karşınızdaki iyi adayların hepsini ürkütürsünüz. Dolayısıyla mülakatlarda çerçeveyi doğru çizmek çok önemli. Ne cehennem tasvir edin ne de cenneti vaat edin. Gerçek neyse adaylara görüşmelerde onu anlatmak lazım. Bu temel ve basit hatalardan uzaklaşmak işe alım süreçlerinde çok daha iyi sonuçlar verecektir. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanız bizi ayrıca çok mutlu eder. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan. Çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda, yeni konularla tekrar bir araya geleceğiz. Hoşça kalın.